10. ayın 12'si Perşembe günü Bahadır Battal'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahadır abi seninle güzel bir yolculuğa başladık. İnanılmaz bir şekilde istifade ediyoruz. Pinyin Hartun Medya olarak. Karşılıklı. Çok teşekkür ediyoruz hayatımıza renk kattığın için. Bugün ikinci podcastımızı çekiyor olacağız. İlkinde Muhammed Çelik'le beraberdik. Benim hayatıma çok güzel tatlı dokunuşlar yapan bir arkadaşım. Phoenix Türk Halk Oyunları'yla yaşadığımız bazı konulardan işledik. Bugün de nasip seninle görüşmekmiş. Güzel bir podcast olacağına inanıyorum. Seni önce bir tanıyabilir miyiz? Evet, öncelikle nazik davetin için çok teşekkür ederim sevgili Emrah. Gerçekten 3-4 aydan beri birlikte çalışıyoruz. Pinyin Hartun Medya'da Vera Partners'la çok güzel bir ortaklık oldu gerçekten. Enerjiniz muhteşem. Yani şirketin enerjisi, atmosferi gün gittikçe daha da yükseliyor. Ve bu gerçekten heyecan verici. Çok iştahlı ve güler yüzlü insanlarla her gün karşılaşmak benim için sizden daha fazla bana ciddi bir katkı sağladı. Yani o açıdan bu sinerjinin inşallah çok daha ileriye taşıyacağımıza umut ediyorum ve inanıyorum. Ben kendimden bahsedecek olursam ben Almanya'da doğup büyüdüm. 1981 doğumluyum. Hilden doğumluyum. Ondan sonra işte bütün eğitim hayatım Almanya'da geçti. Wuppertal Üniversitesi'nde işletme, iktisat ve yazılımla alakalı bir eğitim aldım. Yüksek lisansımı yaptım. Ondan sonra bir tesadüfle, yani tevafuk da diyebiliriz, insan kaynakları sektörüne giriş yaptım. Ve o giriş. Düsseldorf'ta bir danışmanlık şirketinde başlamıştım. Üniversite öğrencisi olarak part-time. Ve bu sene 23 Mart'ta tam 20 seneden beri insan kaynaklarındayım. Bu arada tabii ki ülkeler değiştirdim, kıtalar değiştirdim. Ondan sonra dönüp dolaştım, yine doğup büyüdüğüm yerlere, Hilden'e döndüm ve sizinle tanışmak nasip oldu. Evliyim. Bir tane ellerinizden öper kızım var. Ondan sonra ve hayattan gerçekten zevk almak benim için önemli bir öge. Yani insan olmamızı hatırlamak için kültürel faaliyetler, spor faaliyetleri, güzel ve pozitif insanlarla birlikte olmak benim şiarlarımdan biri. Çok teşekkür ederiz. Bu başta bahsettiğin güler yüzlü meselesinde senin ilk günkü konuşmanı hatırladım. Benim burada geldiğim her günde beni güler yüzle göreceksiniz ve size pozitif enerji haricinde başka bir şey yansıtmayacağım dedin. Buna da şu ana kadar şahitlik edebiliriz gerçekten. Bahadır abi böyle içeri doğru girerken görünce böyle bize zaten neşe geliyor. Aslında o senin yansıman. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Onun da bir tane sırrı var. Ben sabahleyin çok neşeli bir insanım. Ben sabah kalkar kalkmaz, işte bazen 5'te bazen 6'da kalkıyorum. Çok neşeli oluyorum ve etrafımdaki, yani sabahleyin biraz böyle mamur olan arkadaşların çok sinirlerini gerebiliyor. O da beni daha da neşeli kılıyor. İşin eğlence kısmına geçiyoruz. İşin eğlence kısmına geçiyoruz. Mesela akşam 8-9'dan sonra ben böyle, benim enerjim düşer. Yani ben böyle güneş battıktan sonra böyle yavaş yavaş uyku ve dinlenme moduna geçiyorum. Onun için beni sabahleyin mutlaka neşeli görürsünüz. Evet. Çünkü en enerjik olduğum saatlerdir. Çok iyi, çok iyi. Başarı hikayelerinden bahsediyoruz Bahadır abi bu şeyler içerisinde, podcast içerisinde. Maksadımız genç arkadaşlara, özellikle Avrupa'da yaşayan genç arkadaşlarımıza bir örnek teşkil edebilmesi açısından. Çünkü bizim kendi zamanımızda bu gibi örneklerimiz ne yazık ki çok fazla yoktu. Vardı ve hatta biz ulaşamıyorduk çünkü sosyal medya yoktu. Gibi konularla ilgili sizlerin hayat tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Biraz böyle senin o dönemki, yani çocukluğuna çok fazla derine girmeden ama o dönemi böyle kısa bir özetleyip senin hayat serüveninde seni bugünkü Bahadır Battal'ı oluşturan unsurlardan biraz bahsedebilir misin? Hayatta 2 nokta vardır benim için, yani çok öğretici olan. Bir, zor oyunu bozar. Bir de iştahlı olmak. İştah sadece yemekle alakalı değil, başarı, ileriye gitme.
bir şey elde etme noktasında bir iştahın, bir isteğin, bir motivasyonun yüksek olması önemli. Bu iki noktada çocukluktan başlayan bir şey. Sen çocukluğunda her şeye sahipsen, istediğin her şey hemen ve derhal, istediğin miktarda oluyorsa, senin mücadele etmek, bir şeyi elde etmek için gayret, ekstra bir efor sarf etmek için hangi motivasyon olabilir ki? Ben Almanya'da olmama rağmen çok örneğin veriyorum. İlk bilgisayarımı alırken annem dedi ki bu bilgisayarı sana alacağız, evet, fakat önce bir bilgisayar kursuna gitmen gerekiyor. Ben 14 yaşındaydım. Volkshochschule'deki işte bu halk eğitim merkezlerindeki kurslarda 16 yaşından sonra başlıyordum. Ben orada kayıt yaparken kendimi 16 yaş diye gösterdim ve dayımın düğününde bana alınan patlıcan rengi bir takım elbiseyle gittim oraya 14 yaşındayken. Kimse sormadı tabii ki. Ondan sonra o işte halk eğitim merkezinde başladı. İşte o zaman o yıllarda DOS vardı vesaire. Ondan sonra orada kursta o sertifikayı aldım. O sertifikayı aldıktan sonra işte valide hanıma götürdüm. Dedi tamam, bilgisayarla artık yani nasıl kullandığını öğrenmişsin. Ondan sonra da babam dedi ki ama bunun da parasını çıkartman lazım şimdi. Falanca abinin bilgisayar dükkanı var. Oraya git, yaz tatilinde 6 hafta orada çalışacaksın. Orada çalıştıktan sonra da sana bilgisayar alacağız. Yani bir teknik altyapıyı öğren, ikinci ticari boyutunu, bunun pahalı bir şey olduğunu ve bunun için de çalışılması gerektiğini öğren. 14 yaşındayım ve o yaz tatili ben Türkiye'ye gitmedim. 6 hafta her sabah bir bilgisayar toptancısında çalıştım. Orada kazandığım bir miktar para bilgisayarın parasının bir parçası bile etmiyordu. Yani şöyle, orada ben belki 200 mark falan verdi. O bilgisayar 3600 marktı ama o yaz tatilinin sonunda o bilgisayarı aldım. Ama bir efor karşılığında aldım. Yani ben anneciğim bilgisayar istiyorum dediğim ertesi gün bir department store'a gidilip de al sana en iyi bilgisayar denilmedi. Bu hayatımın bütün kısımlarında öyleydi. Türkiye'ye gittim, Türk Hava Yolları'nda görev yaparken oradaki insanlar beni fazla işle, fazla çalışmakla bezdirebileceklerini düşündüler. Onların için bir stratejiydi. Zor oyunu bozar. Orada ben zoru oynadım. Dedim gelin istediğiniz kadar iş yükleyin, beni bezdiremezsiniz ve ben onları bezdirdim. Onlar hızı yükselttikçe ben üstüne 1,5 kat daha ekledim. Yani bu belirli bir süre tabii ki oynayabileceğiniz bir şey ama bu şeyleriniz olması lazım. Bakış açısı olması lazım. Bunlar bana çok iş yüklüyor, ben oynamıyorum, ben başka bir yere gidiyorum, pes ediyorum da diyebilirsiniz. O geldiğiniz kültürle alakalı. Hayatta daha fazla performans göstermeye razı olan, iştahlı olan, o bilince sahip olan bütün insanlar başarılı olma zorundalar. Yani başarının ölçüsü değişebilir elbette ama mutlaka başarılı olurlar. Çünkü herkes zaten minimum çalışmayla işte hayatını döndürmeye gayretinde. Work-life balance, ki ben de çok önemsiyorum work-life balance, aile hayatı vesaire. Fakat o standartın, o vasatın biraz üstüne çıktığınızda zaten sivriliyorsunuz. Ve ne kadar üstüne çıkıyorsanız bir şeylerden feragat ediyorsunuz doğal olarak ama bunun karşılığı oluyor. Burada çok güzel bir noktaya değindin Bahadır abi. Yani özellikle çocuklara sorumluluk yüklenmesi, onların o sorumluluk duygusunu taşıması, görev üstlenmesi vesaire gibi zaten çocuk eğitiminde sıkça bahsedilen konuları sizinkiler çok çok güzel çözmüşler. Gerçekten çok da güzel bir örnek. Umarım bu konuda özellikle yeni nesilde bunu çok göremediğimiz için bunu biraz daha içerler arkadaşlar. Ve acaba kendi hayatlarında neyin sorumluluklarını üstlenmiş ve bunun için ne kadar çaba sarf etmişler, bunu bir gözlemleme şansı bulurlar. Peki yani bir farklı ülke, farklı kıtalardan bahsettin. Hayat seni bir yerden bir yerlere sürükledi.
Burada özellikle Avrupa'da ne gibi zorluklarla karşılaştın ya da işte Türkiye'de çalıştığın dönemde ne gibi avantajlar sağladı, Amerika'ya gittin vesaire, bu gibi konularla alakalı da bahsedebilir misin biraz? Memnuniyetle. Ben Avrupa'yı terk ettiğimde, Almanya'yı terk ettiğimde ve Türkiye'de çalışmaya başladığımda benim Almanya'da herhangi bir zorlukla karşılaşmadığımı fark ettim. Yani Türkiye'deki ortam, çalışma ortamı, beklenen performans, çalışma şartları Avrupa ile mukayese edilemez. Siyasi oyunlar şirketlerde, özel şirket olsun, kamu şirketleri hiç fark etmez. Bütün holdinglerde aynı. İlmi siyaset, ondan sonra birbiriyle ilişkileri çıkar üzerine oluşturma. Avrupa'da var mı? Yok mu? Elbette var. Ama oradaki level gerçekten farklı bir gezegende. Yani burada Avrupa çok daha yalın ve işe mesafeli bakıyor. Türkiye'de veya Doğu ülkelerinde, İran işte veya Çin veya Japonya dahil, işle, şirketle duygusal bir bağ var. İnsanlar kendilerini şirket üzerinden tanımlıyor. Adam Koç Holding'de çalışıyorsa veya o kişi bütün gündemi Koç Holding. Yani veya Türk Hava Yolları ise işte Türk Hava Yolları sanki avani bir tabirle babasının şirketiymiş gibi sahipleniyor. Ben çok önemli bir iş adamının, genel böyle 70.000 personeli olan bir şirketin sahibi. Yaklaşık 100 tane genel müdürü var. Yani 100 tane şirketi var, her bir şirketin genel müdürü. Genel müdürün bir tanesine şunu söylediğine şahit olmuştum. Biliyorsun değil mi? Bu şirket benim, senin değil. Sen bu şirketi benden fazla sevemezsin. Benden fazla bu şirketin dertleri için üzülemezsin. Çünkü bir gün sana bir karton verilecek ve sen masanı boşaltacaksın. Belki emekli olacaksın, belki de başka bir şirkete gideceksin. Ama bu şirkette sen baki değilsin. Bu şirket bana babamdan kaldı. Ve benim de oğluma kalacak. Sana değil. Onun için benden fazla bu şirketi sevemezsin. Süper bir yaklaşım. Doğru. Yani duygusal bağ profesyonel gelişimi de engelliyor. Adamcılık oluyor bundan sonra. Bu Doğu, Garp, şark kültüründe maalesef çok yaygın. Bir yere ait olma, birisinin gölgesine sığınma dürtüsü çok belirgin. Yani bu sadece Türkiye için değil. İran'da öyle, Türkiye Cumhuriyetler'de öyle. Gidin Hindistan, Çin, Japonya, Kore'de de öyle. Bu batıya gittikçe bireyselleşiyor. Diyor ki ya ben niye başkasının himayesinin altına gireyim ki? Buna ihtiyacım yok. Geçici koalisyonlar yapabilirim. Menfaat ortaklıkları yapabilirim. Ama ben falanca kişinin niye himayesi altına geçeyim ki? Buna ihtiyacım yok. Bu çok ciddi bir farklılık. Amerika'da bu daha da belirgin. Yani Amerikalılar tamamen kapitalist bir düzen. Çalışma ortamları da öyle. Herkes kendi öz markasını oluşturmak ve geliştirmekle meşgul. Ona odaklanmış. Herkes beni başarılı, kabiliyetli ve tercih edilmesi gereken makbul kişi olarak kabul etsin gayesi var ve bütün yapılan konuşmalar, iletişimler, yani bir kek bile getiriyorlarsa hep bu amaca hizmet ediyor. Yani bu da enteresan veya yadırganmayacak bir yaklaşım bence. Çünkü öz menfaatlerini korumak için kendini odağa koyuyorsun ve personal brand olarak adlandığımız çalışmayı yapıyorsun kendi çapında. Bu benim İstanbul'dan geri döndükten sonra buradaki işte müşterilerimde, müvekkillerimde yaptığım çalışmalarda buradaki siyasi oyunlar, buradaki işte büyük kurumlar içindeki çatışmalar. Ben mesela Almanya'nın en büyük kamu bankasına danışmanlık yapıyorum ve üst seviye yönetim kuruluna danışmanlık yapıyorum. Onların siyasi olarak algıladıkları şeyler, bizim Türk Hava Yolları'ndaki çaycı bunları bir cebinden sokar, diğerinden çıkartırdı. Yani gerçekten çok naif, müspet manada söylüyorum, naif ve yalın bakıyorlar meseleye. O seviyelerde bile. Türkiye'yle kıyasen. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, burada çok ilginç bir nokta da var zaten. Bazen buradaki yaşayan insanlar Türkiye'ye gitme arzusuyla bir hayal kuruyor. Türkiye'dekiler de burada daha iyi bir yaşam süreceğine inanarak burada bir hayal kuruyor. Bunu aslında bir nevi canlı örneğini yaşamışsın. Artısı eksileri var elbette ki. Burada belki bulamadığımız şeyleri orada bulduğumuzdan dolayı ya da oradakiler buradan bir beklentide bulunduğundan dolayı böyle bir hayale düşebiliyor. Senin bu konuda özellikle personal branding noktasında insanları bir yerlere taşırken buraya gelen insanlar da oluyor. Bu konuda ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsun ya da ne gibi önerilerde bulunuyorsun? Şöyle, öncelikle yani neyle karşılaşacağını iyi tartması gerekiyor. Yani Türkiye'den buraya gelmek isteyenler. Çünkü burası hizmet anlayışı olmayan bir topluluk. Yani ben mesela İstanbul'dan bir örnek vereyim. Bekarken cumartesi günü her cumartesi sabah 9'da kuru temizlikçi geliyordu. Ben o haftanın gömlek ve pantolonları, takım elbiselerini ve kendisine veriyordum sabah 9'da. 12'ye kadar ben ev işlerini yaparken o takım 5 tane 6 tane takım elbise kuru temizlikte işlem görüyordu ve geri getiriliyordu. Alınıyordu ve geri 3 saat içinde. Hı hı. Burada sen bir gömleği kuru temizlikçiye verdiğinde ya pazartesi verdiğinde bir sonraki pazartesi alıyorsun normal şartlarda. Ve kendin götürüyorsun ve kendin getiriyorsun. Hı hı. Çalışma saatleri dışında yetişemezsen bir gün fazla kalıyor. Yani burada hizmet anlayışı yok, yani Türkiye ile mukayesen yok denilecek kadar az. Bizim bazen işte akşam 9'da misafirlerimiz geliyordu, çat kapı dostlarımız geliyordu. Evde yemek hiçbir şey yok ikram edilecek. Kasabı arıyorduk. Ondan sonra diyorduk işte abi bize işte 6 kişilik köfte yap, pirzola yap, ondan sonra salata ayarla. Ondan sonra onun sorduğu tek soru pişirip de mi getireyim? Ondan sonra gelirken işte kola baklava da getireyim miydi? Yani o çocukla göndereyim miydi? Yani bunu soruyordu. Bu Almanya'da mümkün değil. Hı hı. Yani ve ben kasaptan, lokantadan bahsetmiyorum. Yani bu gayet normal, gayet doğal. Onu getir veya diğer işte delivery servislerin olmadan önce bunu bizim bakkallarımız, bizim kasaplarımız, işte bizim marketlerimiz yapıyordu. Yani ben Üsküdar'da, Çamlıca'da yaşıyordum. Ve bu hayatın en doğal bir parçası. Bunun için zengin olmak gerekmiyordu. Hı hı. Yani bu halkın tamamına yakının bir eksesi olan bir hizmetti. Burada böyle bir şey yok. Hı hı. Ondan sonra ben sabah mesela 6'da Çengelköy'de kahvaltıya gidebiliyordum. Orada işte meşhur Çınaraltı'nda reklama girmesin. Ondan sonra veya farklı mekanlarda Boğaz'da kahvaltı yapabiliyordum. Simit orası cıvıl cıvıl sabahın 6'sında doluydu yani. Bir kalabalık, işte bir aksiyon olan bir yer. Burada en büyük şehirlerde bile dönem dönem akşam 8-9'dan sonra sokakta nadiren insan görebiliyorsunuz. Hı hı. Bu bir realite. Fakat bu çok önemli mi? Yani herkes bunu kendisi için bir mülahaza etmesi gerekiyor. Bu benim için ne kadar önemli? Evet. Tabii ki insan bazen canı sıkılıyor ama yani her gün de biz dışarı çıkmıyorduk İstanbul'da. Onun için buraya gelenler neden müzdarip olduğunu ben mesela müşahede ediyorum. Türkiye'den gelen işte professional'lar var. Hilden'de de arkadaşlarımız işte İstanbul'dan, Ataşehir'den Düsseldorf'a geldiler. Ve tabii ki bir bocalama dönemi yaşıyorlar. Buradan Türkiye'ye gidenlere tam adventure yani Survivor. Ben ilk günlerimi hatırlıyorum. İlk 100 gün İstanbul'da, işte ev Çamlıca'da, iş yeri Yeşilköy'de. Ben gerçekten neredeyim? Burası bir simülasyon mu? Ondan sonra ve her gün geri dönmeyi düşündüm. Hı hı. Her gün ya ben burada ne yapıyorum? Yani her gün bilet bakıyordum, döneyim mi dönmeyeyim mi diye. Hı hı. Ondan sonra iyi ki de dönmemişim. Çünkü bu bana çok ciddi bir bağışıklık kazandırdı. Çok çok iyi. Peki bu süreç içerisinde kendinde özellikle edindiğin belirli erdemlikler veyahut da tecrübeler var mı? Seni belirli bir noktadan sonra sıçramaya vesile olan. Ambiguity tolerance dediğimiz, yani zorluklarla baş etme Türkiye'de farklı bir level'ı oluşturuyor. Hı hı. Yani bütün kaynaklara haiz olduktan sonra bir işi yapmak çok kolay. Bunu herkes yapar. Ama eksik ve çok eksik kaynaklarla aynı sonuçları oluşturma
oluşturmak için gayret göstermek farklı bir şey. Ben sana bir örnek vermek istiyorum. Turkcell'le işte icra kurulu üyesiydim. Önemli bir holdingin Türkiye'de. Turkcell'le bir anlaşma yaptık ve onun karşılığında biz birkaç yüz tane işte iPhone, iPad vesaire bize ücretsiz, bedelsiz verdiler. Ben tabii ki çok mutluyum. CEO'ya gidiyorum. Bakın dedim, böyle bir kaç milyon dolarlık bir şey aldık. Bir hibe veya ücretsiz cihaz aldık. Peki dedi, bunu nasıl 3'e katlayacağız? Ben dedim, neyi 3'e nasıl 3'e katlayacağız? Yani evet, bunu 3'e katlamamız lazım. Yani bunu herkes bedavayı alır, kullanır. Yani bunda bir şey yok ki. Ondan sonra ben dedim peki o zaman hemen o zaman düşünmeye başlıyorsun. Döndüm odama, nasıl yapabiliriz? Satalım bunları. Bütün şeyleri normal fiyatının az %10 indirim yaparak bütün cihazları sattık. Ve Türkiye'de de işte cihaz bekleme vesaire ve %10 ciddi bir indirim olarak kabul edildi. Biz 3 günde bütün cihazları sattık. Yaklaşık $1,5 milyon malzeme sattık. Ondan sonra onu bir kere bir bedava aldık, sattık. Bir ikiye katladık meseleyi. Şimdi üçüncüye de nasıl katladık? Aldığımız cihazların büyük bir kısmını vade farkıyla sattık. Yani çünkü dedik ki tamam, ben bunu peşin vermek istemiyorum. Bunu benim maaşımdan işte 12 veya 18 ay vadeyle kesip biz de dedik bu da vade farksız olmaz. Evet. Onun üzerine bir vade, o tam tabii ki ikiye katlamadı haliyle. Ama orada da böyle bir %25 yaptık. Yani verdiğimiz indirimin üstüne bir %15 onu da kapatarak bir %15 koyarak yaptık. Tam 3'e katlayamadık. Ama bu düşünce tarzını ediniyorsun bu ülkelerde. Bu Almanya'da olacak bir şey değil. Evet, evet. Burada bir sentin fazla deyince sana geri iade ediyor ya da eksik olunca ürünü vermiyor. Çok basit ve banal şeylerde zaten tıkanıyorlar. Bahadır abi, şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Bizim yaklaşık bir yarım saatlik max 45 dakikalık bir muhabbetimiz oluyor. Evet. Seninle de gerçekten çok heyecanlı konulara değiniyoruz. Benim için çok değerli bilgiler. Peki gelecekle alakalı ne gibi hedef veyahut da planların ya da kendi için biçmiş olduğun bir arzun özellikle var mı? Şimdi tabii ki ben yıllarca el kapısında çalıştım. Yani bir şirkette sen işçi de olsan, memur da olsan, yönetici veya üst yönetici de olsan nihayetinde dükkan senin değilse el kapısıdır. Ondan sonra ben kendi işimi yapmaya başlamam ne zaman oldu? 2016'da başladı. Ve ben bu tabii ki belirli bir yükselme, belirli bir başarı oldu, nasip oldu. Bu fırsat gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ama ben kendimi bir orta gelir tuzağında hissediyorum. Yani belirli bir hızlı bir büyüme oldu, belirli bir seviyeye kadar. Ondan sonra bir sonraki aşamaya ulaşmak için de bir aksiyon yapmak lazım. O aksiyonda yapısal ve sürdürülebilir iş modelleriyle oluyor. Onun için zaten bir araya geldik sevgili Emrah. Hep birlikte sizin de benzer bir durumunuz olduğu için biz bu orta gelir seviye çok başarılıyız. Bak dışarıdan bakıldığınızda Pinion de çok başarılı, Vera Partners da çok başarılı. Ama gerçekçi ve samimi olursak biz belirli bir seviyeye geldik. Artık bundan üstünü ulaşmak için bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Yani aynı yöntemlerle, aynı eforla veya aynı ekipler biz bir sonraki level'e gelemeyiz. Bunu biliyoruz. Bu sürecin içinde olmak beni şu an çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bu hepimizi bir next level'a, bir sonraki aşamaya taşıyacak ve burada da bizim kişisel eforumuz gerekmeden işlerin yürümesi. Bugün Bahadır Battal Vera Partners'tan çıkardığında Vera Partners sarsılır. Emrah'ı, Fatih'i, Hüseyin'i Pinion'dan çıkarttığında ciddi sıkıntı yaşanır. O olmaması onun hiçbir yani hepimizin 4 hafta veya 2 ay tatile gitmemizin şirket için herhangi bir problem veya değişiklik teşkil etmemesi seviyesi benim hedefimdir. İnşallah o da tez zamanda olur. Senin hayallerin gerçekleşirse bu durumda bizimki de gerçekleşmiş olacak. Bu anlamda böyle belli bir paralellik var, evet. Evet. Zaten hayallerde buluştuğumuz için de bir aradayız.
Son sorum, bizim haliyle dedelerimiz, sizin babalarınız gelmişler ilk olarak. İşçi ailesi olarak gelenler olmuş genel itibariyle. İkinci nesil de bir nevi sürüklenmiş, o da bir işçi olma veyahut da işte ufak tefek iş kurma noktasında. Ama üçüncü nesilden itibaren artık üniversite okumuş, işte doktorasını yapmış, iş kurmuş bir nesille karşı karşıyayız. Ve bizim de şimdi çocuklarımız oluyor. Onlar da önlerinde bir yolculuk var. Tabii burada Avrupa içerisinde böyle bir gelişme kat ediyoruz. Farklı bir nasıl diyelim toplumsal bir yer ediniyoruz. Burada senin özellikle belki buradaki arkadaşlar bak, çünkü çok genç arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Onlara bakarak vermek istediğin tavsiye, önerilerin var mı? Bu gittiğimiz yol doğru mu diyeceğim ama bir kendinden gelişen bir nokta haliyle. Buradaki önerilerini merak ediyorum son olarak. Başında söylediğim 2 tane noktaya değinmek istiyorum. Mutlaka iştahlı olun. Yani benim görevim budur. Yani quiet quitting dediğimiz, ben görevimi yaparım, ondan sonrası benden sonra tufan modundan mutlaka çıkın. Çünkü bu toplumda hakim olan atmosfer. Siz hep bir ekstra mile gitmeyi kendinize şart koşun. Ben daha ileri bir adım da olsa, 10 adım da olsa gün gelir fersah fersah ileride olursunuz diğerlerinden. Yani siz her zaman üstün olma, ileriye gitme iştahında bulunun. O ülküyle yola çıkın. Ve karşınıza gelen zorlukları mutlaka değerlendirin. Vazgeçmeyin. Yani siz ne kadar mukavemet kazanırsanız zorluklara karşı o kadar başarılı olursunuz. Yoksa siz Almanya'da işte falan 100.000 avukattan birisi olursunuz. Ama çok dişli bir avukat olmak istiyorsanız zorluklara mukavemet eden bir avukat olmak zorundasınız. Veya tasarımcı veya yazılımcı, öğretmen, neyse. Yaptığınız işte en iyisi olmak için, daha ileriye gitmek için, diğerlerinden sıyrılmak adına ne gerekiyorsa, hangi fedakarlıklarda bulunmanız gerekiyorsa bundan kaçınmayın. Çok teşekkür ediyorum Bahadır abi. Bu gerçekten son söz çok kıymetli ve değerli. İnşallah bu konuda arkadaşlarımız karşılarına çıkan zorluklara pes etme değil de bunun bir fırsat olduğunu bilip sarılıp kendilerini geliştirme ve bundan ders alabilme noktalarında gayretli olurlar. Bugün bize dahil olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Renk kattın. Onun haricinde Pinion ailesine dahil olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki podcastlarda da tekrar karşılaşır. Senin tecrübelerine istifade ederiz. Estağfurullah. Bir mukabele çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.